Bu size geldi efendim. Bay Herzl, maalesef yayın evine gelemeyeceğim. Gazetede teklif ettiğiniz vazifeyi de reddetmek mecburiyetindeyim. Çok üzgünüm, beni affedin. Bugün o ajanın işini bitireceğim. Onu bana bırakacaksın Söğütlü. Bak sakın karışmaya kalkma. Vallahi benim için hava hoş. Sen git seni tembihle. Bir de o var değil mi? Bırakmaz şimdi peşimizi. Bırakmaz. Elimizi kolumuzu bağlıyor. Başına bir şey gelecek. Sonra hünkârımıza ne diyeceğim diye düşünmekten vazifemi yapamıyorum. Aslan gelmeyecek bizimle. Orası zor biraz. Sen gelme desen de gelir bence. Bir inat, bir de Murat. Göstereceğim ben ona Murat'ı. Sultanım, Amerikalılar ısrarla cevap bekliyorlar. Hünkârımıza bunu söyleyemeyiz. Cevap vermezsek en kötü vaziyet olacak. Savaş açacaklar. Bu meselede ciddi oldukları kesin. Hünkârımız hala istirahatteler mi? Evet. Yahu ortalık çalkalanıyor. Amerikalılar harp açmak üzere. Mahmut Efendi, Siz benden bir şey saklıyorsunuz. Siz bir şey biliyorsunuz, lakin bana söylemiyorsunuz. Hünkârımız iyiler değil mi? değiller. Vallahi biliyordum. Vallahi billahi biliyordum. Aksi takdirde zaten bu Amerikalılar böyle bir şeye cüret edemezlerdi. Hünkârımız onların karşısına dikili verirdi. Amerikalılar ya tazminat istiyorlar ya da büyükelçilik seviyesine çıkartılmak istiyorlar. Ortalıkta herkes bunu konuşuyor. Ne yapacağız? Aslında ben de sizi bunu sormak için çağırdım. Size göre ne yapmak gerekir? Vallahi bir düşünelim. Ne yapmak gerekir? Amerika'nın orta elçisinin büyük elçi seviyesine gelmesi için baskı yapacaksın. Bunu yapamam Bay Parvus. Çünkü bana hiç güvenmiyorlar. Ben bir fikir beyan etsem, benim beyan ettiğim fikrin tam tersini yaparlar. O zaman manipüle et. Bence sultanım, bence tazminatı ödeyelim. Bu mesele kapansın. Zira eğer hünkârımız bunları orta elçilik seviyesinde tuttuysa illaki bir bildiği vardır. Evet, evet. Tazminatı ödeyelim, bu mesele bitsin gitsin. Peki bu tazminatı ödersek neticeleri ne olur? Hiçbir şey olmaz sultanım. Zamanla bu mesele unutulur gider. Peki, teşekkürler. Allah ömürler versin, Allah ömürler versin, Allah ömürler versin. Lakin sizden ricam, bu kötü vaziyet aramızda kalsın. Kimseler duymasın, olur mu? Allah ömürler versin. Sultanım, Mahmud Efendi'ye itimat edip sual ettiniz. Lakin neden anlamadım. Söylediklerinin tam tersini yapmak için paşam. Mahmut Efendi'nin menfaatleri, devletin menfaatlerinin zıttıdır. Eğer biz bu tazminatı ödersek, hatamızı kabul etmiş gibi oluyoruz. Siz paşaları toplayın ve istişare edin. Çıkan karara göre de vaziyet alalım. Tabii sultanım. Tahsin Paşam. Kadınlar ekseriyetle hisleriyle hareket ederler. Lakin bana göre siyasette hislerden daha mühim iradedir. İnşallah hünkârımız iyi olur da bu kararı kendisi verir. Ama eğer bu kararı biz vermek zorunda kalırsak paşam, hissi bir karar vermemize mani olunuz lütfen. Merak buyurmayınız sultanım. Babam işlerini bitirip gelemeyeceği için üzülüyordur. Ama şimdi beni görürse çok sevinecek. Evet sultanım. Sultanım, içeri girmeniz pek münasip değil.
Ben babamı görmek istiyorum. İzin veriniz lütfen. Sultanımızın emri. Sultanım, sonra görürsünüz. Gidelim şimdi. Hayır, ben şimdi göreceğim. Burada bekleyeceğim. Baba, baba içeri girmeme izin vermiyorlar. Şadiyeciğim sessiz ol biraz. Ama içeri girmeme izin vermiyorlar. Çünkü içeride baban uyuyor Şadiye. Ama ben onu çok özledim. O da seni çok özledi. Lakin işlerinden dolayı yorgun düşmüş baban. Bırakalım da birazcık dinlensin, olmaz mı? Peki, kapıdan görsem olur mu? Lütfen, söz veriyorum hiç ses çıkarmayacağım. Tamam. Çok kısa olması şartıyla tamam. Sen gidebilirsin. Ben uyumadan önce babam bana masal anlatırdı. Ben de onu anlatabilir miyim? Tabii ki anlat. Güzel bir masal anlat babana. Hem belki seni dinlemek iyi gelir. Dinlenip daha çabuk uyanır belki. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Çok güçlü, çok akıllı, iyi kalpli bir hünkâr varmış. Bir de onu dünyalar kadar seven güzel kızım. Bir gün hünkâr hastalanmış. Kızı onu ziyarete gelmiş. Babası hastaymış. Yatıyormuş. Ahsen. Laftan anlasaydın buna lüzum kalmazdı. Bugün limana gelmemen için mecburen uyutacağım seni. Ne yapıyorsun burada? Vakit mi geldi yoksa gidiyor muyuz? Yo, daha vakit var. Şerbet getirdim sana. Vazifeden önce içersen iyi gelir. Sağ ol. Beklediğine göre kesin bir karşılık istiyorsun. Çevirmemi istediğin bir kitap, bir araştırma. Yo, bir karşılık beklemeden yaptım. Sadece küçük bir iyilik. Afiyet olsun. Kim olduğunu biliyorum. Ya hemen burayı terk edersin ya da herkes hakkındaki gerçekleri öğrenir. Hünkârımız teşrif etmeyecekler.
Etrafta dedikodular dolanmakta Tahsin Paşa. Hünkârımızı görememek ziyadesiyle üzdü bizi. Sadece istirahat ediyor diyelim. Amerika meselesinin istişaresi istendi. Paşalar, Amerika'nın donanmasını hazırladığı havadisleri var. Harpten yeni çıktık. Lakin karşı koyacak gücümüz mevcut. Akdeniz'de boğulurlar. Boğulurlar inşallah paşam, boğulurlar da. Bu meseleyi sulh yoluyla halletmemiz gerekiyor. Talepleri nelerdir? Ya tazminat ödeyeceksiniz diyorlar, ya da orta elçilik seviyesinin büyükelçiliğe yükseltilmesini talep ediyorlar. Tazminat ödersek suçluymuşuz gibi kabul etmiş oluruz. Halbuki sınırlarımızı ihlal eden onlar. Osman Paşa haklı. Ardından ne talep edeceklerini bilmiyoruz. En iyisi orta elçilik seviyesini büyükelçiliğe çıkarmak. İtirazı olan var mı? O takdirde istişaremizin neticesinin orta elçiliğin büyükelçiliğe yükseltilmesi olduğunu iletiyor. Ah sen. Murat arıyorum, gördün mü? Biraz önce buradaydı. Nereye gittiğini söyledi mi? Hayır, söylemedi. Bakmadığım yer kalmadı. İçer misin? İçerim vallahi. Dilim damağım kurudu. Sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. Pek de güzelmiş, sağ olasın. Afiyet olsun. Bir bardak daha içsem. Sultanım, bunu yapmak benim için çok zor. Ama size bunu sormak zorundayım. Bir karar verdiniz mi? Evet, verdim. O halde izdivacımıza mani teşkil edecek bir vaziyet var mı? Var. Sizinle evlenmemiz mümkün değil. O halde sizden bunun nedenini öğrenebilir miyim? Sizinle evlenemeyiz. Çünkü ben başkasını seviyorum. Karar nedir paşam? Sultanım, herkes büyükelçilik seviyesine çıkartalım diyor. Demek bu kararı biz alacağız Tahsin Paşa. Sultanım, hala hünkârımıza sormak mümkün değil mi? Maalesef. Hünkârımız hala uyuyor. Ne karara vardık? Vallahi dışarıda duyduğum havadisler hiç iyi değil. Neymiş o havadisler? Amerikalılar harbe hazırlanıyorlarmış. Eğer Amerikalılar harbe girerse Tahsin Paşa, İngilizler de onlarla beraber yer alacaklarmış. Tahsin Paşam, bizim bu Amerikalılara derhal bir cevap vermemiz icap eder. Keşke hünkârımıza sorabilseydik. Ama madem ki soramıyoruz, o zaman kararı siz vereceksiniz Bidar Sultan. Mahmut Efendi, biz istişare neticesinde çıkan karara göre vaziyet alacağız. Peki istişare heyetinden ne karar çıktı? Paşalarımız büyükelçilik seviyesine yükseltelim diyor. Öyle mi?
En azından istişare heyeti bir karara varabilmiş. Lakin Bidar Sultan, ben bu karara katiyetle katılmıyorum. Şimdi siz abacı gebeci, iki ara bir derece, sana ne bir adam diyebilirsiniz. Lakin son kez söylemek istiyorum. Ben bu istişare heyetinden çıkan karara katiyen katılmıyorum. Mahmut Efendi, biz sizin derin devlet tecrübelerinizden fayda gördük. Teşekkür ederiz size. Allah ömürler versin, Allah ömürler versin. Sultanım, bence hünkârımıza soralım. Uyandırıp soralım. Peki paşam. Soralım. Nasıl vaziyet? Daha da kötüye gidiyor. Sizin adınıza söz söyleyeceğim hünkârım. Lakin neticesi hayır olur inşallah. Çıktınız mı? Gelmeyeceğinizi söylemiştiniz. Kararım öyleydi. Lakin dayanamadım. Teklifiniz hala geçerli mi? Elbette. Gel. Nereye gidiyorsun? Yıldız'a gidiyorum. Abdülhamit iyileşmiş mi? Kendi gözlerimle göreceğim. Panzehiri verdim. Bundan sonrası ona kalmış. Eğer göründüğü kadar güçlüyse iyileşmiştir. O halde dua et Marco. Abdülhamit bu dünyadan tek başına gitmeyecek. Sözümü çiğnemenin cezasını ödetirim sana Marco. Söğütlü. Hadi kalk. Gidiyoruz, vakit geldi. Kazanmaz mübarek olsun. Söğütlü. Söğütlü kalk, gidiyoruz kalk. Oho, herif bayılmış. Ölüm uykusuna mı yattın mübarek? Anlaşıldı. Senden hayır yok. İş başa düştü. Allah'ım yükümü hafiflet. Sordunuz mu sultanım? Karar belli oldu paşam. Nedir? Mahmut Efendi'nin söylediğinin tam tersini yapacağız. Amerikan sefirini büyükelçi seviyesine yükselteceğiz. Lakin tazminat ödemeyeceğiz.
Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah. Kararı hazırlayın, mührü basalım. Emredersiniz sultan. Tahsin Paşam, Buyurun sultan. siz de bilirsiniz. Hünkârımız abdestsiz hiçbir evraka mühür basmazdı. Müsterih olun sultan. Ahsen. Senin ne işin var burada? Bakıyorum pek şaşırdım beni gördüğüne. Beklemiyordun herhalde. Halbuki kuvvetlenmem için şerbet getirmiştin bana değil mi? İşe yaramış işte. Maşallah çenene vurmuş. Söğütlü nerede? Uyuyakaldı herhalde. Şerbeti o içmiş olmasın sakın. Ben de diyorum bu herif niye uyanmıyor? Hop hop! Affedersin. Affedersiniz. İyi misin? İyiyim iyiyim. Kılıcı vermezsen göz ölür. Söğütlü ateş! Bu o. Maskeli ajan. Nereden anladın? Parfümünden tanıdım. Tahsin Paşam, hünkârımız ne karara vardılar? Hünkârımızın evvela sıhhatini sormanızı beklerdim. Benim hüsnü zannımca tabii. Tahsin Paşam, ben hünkârımızın sağlıklı ve dimdik ayağa kalkacağından eminim. Bu sebepten o soruyu sual etmeye lüzum hissetmedim. Amerikan elçisini büyükelçilik seviyesine çıkartacağız. Ah paşama. Ah paşama. Zannımca çok fena bir karar verdiniz. Hükümleri sorgulamak size mi kaldı? Estağfurullah paşam, estağfurullah. Madem öyle uygun görmüşler, ne haddimize? Haşa, sümme haşa. Mahmut, sen yeni bir iş mi çeviriyorsun? Ama ne iş çevireceğim Seniham, ne iş çevireceğim? Ben yılların tecrübesiyle bir yardımda bulunayım istedim. Ama görüyorsun işte Tahsin Paşa'yı, bir çalım çekti gitti. Yemin ederim, bu işin sonu felaket olacak, felaket. Ne felaketinden bahsediyorsun sen? Seniham, elçilik eğer büyükelçilik seviyesine çıkartılır ise Osmanlı'daki Amerikalılara haklar tanınmak zorunda kalacak. Bir de şu petrol meselesi var. Orada da toprağı olan Amerikan okulları var. Çok kötü olacak Seniham, çok kötü olacak. Hünkârımız sağlığına kavuşsun. Sen şahitsin. Bütün bu olacakları Mahmut Paşa söylemişti dersin. Kaçın! Saklanın! Teslim olursan canını bağışlarım belki. Seni o kılıçla öldürmeliydim ben. O kılıca dokunduğuna pişman edeceğim seni. Kahretsin. Kurşunun mu bitti? İstersen gel vereyim.
Amerika ile münasebetler. Kuzey Afrika Osmanlı'nın Garp Ocakları adıyla bilinen eyaletiydi. O yıllarda Amerika namında bir devlet kurulmuş ve Akdeniz'de ticaret yapmak istiyordu. Ticaret gemileri izinsiz olarak Akdeniz'e girdiği için Osmanlı denizcileri tarafından gemilere el konuluyordu. Amerika Devleti Başkanı'nın bu meselenin çözümü için vazifelendirdiği kişiler Garp Ocakları ile görüşmüş ve Amerika'nın vergi ödemesi kararlaştırılmıştı. Amerika 29 yıl boyunca Osmanlı Devleti'ne vergi ödemişti. Amerikan sefirinin orta elçi seviyesinde tutulmasının faydaları hakkında tezakür. Allah'ım. Bihter Sultan, bir şey mi oldu? Nedir bu telaşınız? Tahsin Paşa'ya mani olmalıyım. Yanlış bir karar verdim. Ben de size onu söyleyecektim. Mahmut Efendi dedi ki, eğer büyükelçilik verilirse Doğu vilayetlerinde bulunan Amerikan okulları kendi arazilerini istedikleri gibi kullanabileceklermiş. Hem de eğitim faaliyetleri dışında. Ve bu arazilerin içerisinde petrol sahaları varmış. Amerikan seferi nerede? Kavli odasında paşam. Git bakalım Tahsin Paşa. Felakete git. Gel, gel. Kalk. Hadi. Kaç, kaç. Son duanı et. Şehzadem, işin ciddiyetinin farkına vardığınızı umut ediyorum. Karar vermenizin ne kadar zor olabileceğini tahmin ediyorum. Lakin devlette devamlılık esastır. Devlet yönetimi zafiyet kabul etmez. Şehzadem, eğer arzu ederseniz askeri paşalarınızla ben konuşabilirim. Yani Allah esirgesin, eğer hünkârımıza bir şey olursa süratli davranmak zorundayız. Şehzadem, eğer olur derseniz Eyüp'teki kılıç kuşanma merasimi için hazırlıklara başlayayım. Devlet idaresi boşluğa gelmez. Ölüm hak, miras ise helaldir.
Abim. Benim canım. Kanım. Sana bir şey olursa bu devlet yetim kalır abi. Abim. Abi. 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 Şehzadem bir şey söyleyiniz. Allah'ım inşallah vaktinde yetişirim. Sefer içeride mi? Evet paşam. Tahsin Paşa. Abi. Abim! Abim! Bidar Sultan! Seniye Sultan. Abimin nefesi gitti. Ne diyorsunuz siz? Olamaz. Hekimbaşı'nı çağırdınız mı? Sefer Efendi. Ölemez. Hayır. Hünkârım. Ne oluyor? Sizinle sonra görüşürüz. Seniye Sultan! Ne oldu? Paşam abimi kaybetti. İyi misin Murat? Hünkârım. Hünkârım. Hünkârım öldü. Sultanım müsaade edin. Hünkârım. Hünkârım. Gitmeyin sakın, beni bırakmayın ne olur. Hünkârım. 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 Ölemezsiniz. Bidar Sultan, sakin olun, hekimler ellerinden geleni yapın. Bırak beni, bırak. Bidar Sultan, gelin sakin olun. Tamam. Hayır. Tamam. Gelin ne olur gelin. Oturun. Yok.
Kaçırdık işte. Yaralıydı, bir yere saklanmış olmalı. Doğru dürüst ateş etmeyi becerebilseydin çoktan yakalamıştık adamı. Minnettar olacağına bir de suçluyor musun beni? Ben olmasaydım selam okunuyordu senin. Nefes alıyor. Hünkârımız yeniden nefes alıyor. Şükürler olsun. Çok şükür ya Rabbi. Şükürler olsun. Allah'ım çok şükür ya Rabbi. İyi yani değil mi? İyileşecek. Maalesef hünkârımızın hayati tehlikesi devam ediyor. Her türlü vaziyete hazırlıklı olmalısınız sultanım. Allah'ıma şükürler olsun. Yüce Rabbim tekrar nefes verdi hünkârıma. Her aldığı nefes daha da şifa olacak. İyileşecek. Devletimiz de, hünkârımız da her geçen gün daha güçlenecek. Paşam, gidin ve Amerikan sefirine her iki isteğinin de kabul edilmediğini söyleyin. Sultanım beni mazur görün. Hünkârımız bu vaziyetteyken... Hünkârımıza hiçbir şey olmayacak paşam. İyileşecek. Gidin ve derhal söylediğimi yapın. Tahsin Paşa, düşünün ki cephedesiniz. Silah arkadaşınızı kaybetseniz siz düşmana saldırmaktan vaz mı geçeceksiniz? Derhal gidin. Emredersiniz sultan. Hünkârım. Zavallı Vasfi Efendi. Nasıl üzülmüştür kim bilir. Fehime beni değil de onu mu düşünüyorsun sen? Onu, seni, Kemalettin Paşa'yı, Naime'yi, bu aşkın zarar verdiği herkesi düşünüyorum. Yakında herkes Vasfi Efendi ile ayrıldığınızı, dahası başkasını sevdiğini öğrenecektir. O zaman gönlündeki kişinin kim olduğunu söyleyeceksin abla. Ne kadar safsın Fehime. Bir erkek sevdiği kadının gönlünde başka biri olduğunu dile getirir mi hiç? Vasfi Efendi susacaktır. Neden ayrıldığımızı kimse öğrenemeyecek, merak etme. Ben sadece daha fazla böyle yaşayamazdım. Sultanım. Hatice, ben bahçede Vasfi Bey'le konuştuklarınızı istemeden kulak misafiri oldum. Ondan ayrılmak istediğini söylüyordun. Evet. Evet, ben hislerimin değiştiğini fark ettim. Bu odada Vasfi Efendi ile evlenemediğin için hastalanıp yataklara düşen, eşyaları kırıp döken sen değil miydin? Evet. Bendim lakin... Lakin gönlünü başkasına kaptırdın. Sorabilir miyim Hatice? Çok sevdiğin nişanlından ayrılacak kadar kime aşık oldun? Paşam. Ben görevimden azmi istirham edecektim. Sizin gibi başarılı ve sadakatle çalışan birinden vazgeçmek istemeyiz Vasfi Efendi. Sebebini öğrenebilir miyim? Bunu dile getirmek benim için çok zor. Ancak Hatice Sultan'la izdivacımız gerçekleşmeyecek.
Bu şartlar altında sarayda kalmam pek münasip olmayacaktır. Benden saklayacak değilsin herhalde. Neticede biz kardeş sayılırız. Öyle. Öyle. O halde söyle. Gönlüne düşen kim? Hiç kimse. Hiç kimse, öyle biri yok. Anlamadım. Vasfi Efendi saraya geldikten sonra onu daha yakından tanıma fırsatı buldum. Hislerimin de yanılmış olduğumu fark ettim. Benden tamamen umudunu kessin diye de böyle bir yalan söyledim. Yani anlayacağın sultanım, gönlümde başka biri yok. Kızlarım. Hala, iyi misin? Ben iyiyim kızım. Lakin Babam. Babam öyle değil mi? Naime, Naime. Naime kızım. Paşa Hazretleri, sizden bir cevap bekliyorum. Tazminat mı ödeyeceksiniz, yoksa orta elçiliği büyük elçiliğe mi çevireceksiniz? Hükümetimiz benden bir cevap bekler. Her iki talebinizi de reddediyoruz. Bu bir savaş ilanıdır paşa. Eğer Amerika'nın uzak olduğunu, savaşamayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yok. Sizin Osmanlı'nın içindeki Rum ve Ermenilerin bir kısmını himaye ettiğinizi, İngilizler ve Yunanlıları yanınıza alarak Osmanlı ile savaşma niyetinizi biliyoruz. Bizi savaşla korkutamazsınız. Türkler yüzyıllardır savaşıyor. Bu son savaşınız olacak. Bize son savaşınız olacak diyenlerin son savaşları yine bizimle olmuştur. Kararımız kat'idir. Buyurun. Buyurun.